8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Tuğba Karaaydınlıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim siz? Biz de iyiyiz, Bizler teşekkür Sağ olun, ederiz. Çok teşekkürler. Hocam bugün aile diziminden bahsedeceğiz. Öncelikle bir tanımlayalım isterseniz. Nedir aile dizimi? Tabii, biliyoruz ki artık gündemde çok popüler olan bir konu başlığı aslında. Aile dizimi atalarımızdan bu yana bize aktarılmış olan her türlü psikolojik problemin içinde yer aldığı bir aktarım aslında. Soylarımızdan geliyor ve hiç tanımadığımız soylarımızdan da bugüne kadar bizde taşıdığımız her türlü anksiyete, stres, depresyon, hatta biliyor musunuz maddi sorunlarımızın bazı sebepleri bile hiç tanımadığımız ataların arkasındaki nedenlere bağlı olabiliyor. Dizimde bunları açarak aslında kişilerin problemlerini çözmüş oluyoruz. Hocam peki aile dizilimi kimlere yapılabilir? Şöyle ki aslında herkese yapılabilir. Örnek veriyorum, bir kişi geliyor diyor ki ben her zaman yanlış ilişkiler yaşıyorum. Bir türlü doğru ilişkiler bulamıyorum. Bir kişi geliyor diyor ki her zaman parayla ilgili sorunum var. Çok kazanıyorum ama para yok ya da hiç iş bulamıyorum ya da benim çocuğum olmuyor ama bir sağlık sorunum yok. Bu gibi problemler ve aklınıza gelebilecek her türlü durum için aslında dizimi yapmış oluyoruz. Peki bu tip durumlarda böyle bir aile dizimi yapmanın kişiye getirdiği fayda nedir? Şöyle ki aslında bu çok eski bir terapi sistemidir. Alman bir terapist tarafından bulundu. Fakat biz kendi kültürümüze çok entegre olacak bir yapı bu. Çünkü biliyorsunuz bizim geleneklerimiz aile kültürlerine çok bağlı bir gelenek. O yüzden soy aktarımıyla DNA'larımıza, RNA'larımıza geçen o travmalar ve davranış kalıplarını analiz ediyoruz. Ve bunların somatik olan yani vücudumuzda kodlanmış olan altyapısını çıkartıyoruz ve kişi aslında mevcut problemini şak diye çözebiliyor ve hayatına mutlu şekilde devam edebiliyor. En önemlisi sağlığına kavuşmuş oluyor, ilişkisini düzeltmiş oluyor ya da işini ya da hayatındaki problem her neyse aslında onu düzeltmiş oluyor ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmış oluyor. Peki aile diziliminde bilinçaltına nasıl etki edebiliriz? Evet, şimdi bu soru çok güzel bir soru aslında. Şöyle bir şey, burada bir trans hali söz konusu. Fakat bu transta bizim beynimizin alfa denilen, yani hani şöyle televizyona dalıp gidersiniz ya bazen ya da bir kitap okurken hani dalıp gidersiniz ya, işte oradaki dalgınlık anına alfa frekanslı düzeyi diyoruz. Burada bilinçaltına çok rahat inebiliyoruz ve orada bilinçaltının en önemlisi çeşitli kalıpsal dilleri var. Tabii bunlar biraz terapistlerin bilebileceği şeyler ama orada kişilere bu dili çıkartıp bakın size ait olmayan bir dil var burada. Bakın siz ölmeyi düşünüyorsunuz ama sizin hayatınız çok güzel. Bu nereden geldiği o bilinçaltındaki normlardan çıkartıp kişiye sunuyoruz ve yerine doğru duyguyu ve düşünceyi yerleştiriyoruz. Bunu alfa noktasında yapıyoruz. Peki hocam bir de hipnoterapiden bahsedelim. Hipnoterapi nedir? Ne işe yarar? Tabii ki de. Hipnoterapi de biliyorsunuz ta Freud döneminden bu yana çok eski kullanılan terapi sistemlerinden bir tanesi. Hipnoterapiyi niçin kullanırız? Mesela kişi geliyor diyor ki ben herhangi bir şeye bağımlıyım ya da yeme bozukluğum var ya da sigara kullanıyorum ya da örnek veriyorum bir sürü terapi yöntemi denedim. Fakat bir türlü sonuç elde edemiyorum. Bir türlü çözüme kavuşamıyorum. Olmuyor. Biz orada hipnoterapi ile kişinin bilinçaltına ineriz ve orada birazcık karıştırırız neler var, buna sebep açan şeyler ne aslında, neden böyle davranıyor ve onu çözeriz ve çözdüğümüz şekilde kişi onunla beraber yenilenmiş haliyle hayatına çok güzel bir şekilde devam eder ve hızlı tekniklerden birisidir yine hipnoterapi. Hocam peki hipnoterapi
Kaç seans sürüyor? Kişiden kişiye muhakkak değişiyordur ama hani 3 seans, 6 seans ya da online ya da yüz yüze olması gerekiyor. Bunu biraz açabilir miyiz zamanımız varken? Tabii ki de. Şöyle, artık biliyorsunuz ki pandemiyle beraber hepimiz online sistemlere geçtik. Ve hipnoterapi de, EMDR terapisi de artık online sistemlerde Zoom üzerinden ya da başka bir platform üzerinden yapılabiliyor. Ve burada hiçbir sakıncası yok. Çünkü insanlar şununla karıştırıyor hipnoterapi. Eyvah, ben uyuyacağım, bayılacağım, gideceğim, Ben kontrol uyanamayacağım. benden. Kontrol benden çıkacak. Halbuki tamam, bir aşamasında bu kullanılır ama bu tıbbi olarak kullanılan bir hipnoz yöntemidir ve biz terapistler bunu kullanmayız. Biz bildiğiniz televizyon izler gibi uyumanız gerekmiyor. Gözünüz açık bile olabilir. Hiç fark etmiyor. Bir yere odaklanmanızla, hatta şurada bir konuşmamızın içinde bile bir trans haline geçtik. Bu gibi küçük trans haliyle aslında hipnozu uygulamış oluyoruz. Ve şöyle ki herkese uygulanabilir ama bazı rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları dışında onları almıyoruz. Bunun haricinde grup hipnoterapileri de var. Grup şeklinde de uygulayabiliyoruz ama bunlar daha çok motivasyon, stres azaltma, işte iş odaklı gibi sistemlerde uygulanabiliyor. Her yerde uygulayabiliyoruz. Arabada bile uyguladığımız zamanlar oldu bunu. Hocam ben aile dizimiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Normalde söylediklerinizden şöyle bir anlam çıkarabilir miyiz? Bizim normal günlük hayatımızda belki fark ettiğimiz, belki fark etmediğimiz pek çok şeyin altında aslında geçmişten gelen izler var. Siz bu izleri takip ediyorsunuz. Doğru mu anladım ben? Aynen öyle. Aslında bakın, bir kişi geliyor, diyor ki benim bağırsaklarımda sorun var. Yani bağırsaklarım çok kötü, midem çok kötü diyor bize. Fakat bunun fizyolojik, yani bir tıbbi sorunu yok. Kişinin de hayatı yolunda, hiçbir problem yok ama bağırsak bize diyor ki benim bir problemim var diyor ve sen beni tanımalısın. Ya da böbrekleri bize diyor ki bir sorunum var diyor ve bu sağlık sorunundan bağımsız bir sorun. Biz bu vücuttaki somatik dediğimiz algıları ya da bacak kasılmaları, huzursuz bacak sendromu ya da saç kıran gibi bir sürü nedenlerin altyapısına iniyoruz ve bunu vücudun bize verdiği ön bilgiden alarak çok eski nesillere kadar gidebiliyoruz. Yani bu sizin 4 kuşak öncenizde bir kişinin yaşadığı bir durum olabilir. Bakın, bir terapi seansımızda duygusal yeme bozukluğu vardı. Sürekli abur cubur yiyordu danışanımız. Ve biliyor musunuz, onun çok öndeki soylarda bir atası göç nedeniyle yokluk yaşamış ve aç kalmış ve sefalet yüzünden ölmüş. Ve o açlık duygusuyla öldüğü için kişi bugün sürekli bir şeyler yiyor, sürekli abur cubur yiyor. Oraya gidip o duyguyu çözdüğümüz zaman bugün siz de aslında bu davranışı tamamen bırakmış oluyorsunuz. Peki bunu nasıl, hani biraz önce Beyhan Hanım sordu, aynı şekilde bunun da seanslarından veya süresinden bahseder misiniz? Yani şimdi izleyicilerimiz için söylüyorum, böyle bir planımız olduğunda sizinle ne kadar zaman geçirmeli, ne kadar zaman ayırmalıyız? Tabii. Şimdi önce şuna da cevap verelim. Hipnoz seansları ortalama 1 saat ve 1 saat üstü sürüyor. Ve bu seanslarda bazen, inanır mısınız, bir sosyal fobiyi bir seansa çözüp bitirmiş çoktan oluyoruz. Bazen 2-3 seans ama terapileri daha kısadır. Aile dizilimindeki seansların süresi 2 saati buluyor. Aile diziliminde de grup terapileri ve bireysel terapiler oluyor. Grup terapilerinde 10 kişi, 8 kişilik gruplarla tek tek o grubun içindeki üyelerle beraber açılımı yapıyoruz aslında. Bir kişiyle başlıyoruz. Aynı bir drama gibi diğerleri aslında orada bir figüran oluyor. Ve bu figüranlarda diğer
kişilerin duygusunu, atasını, annesini, babasını ya da işte dedesini yansıtan kişiler oluyor. Orada çok ilginçtir ki bu sistemin içerisinde bir niyetle başladığımız için, bir kişinin niyetiyle o grup seanslarında orada ilginç duygular ortaya çıkıyor. Gerçekten bunu göstermeyi size çok isterdim. Çünkü inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Grup seansları 2 saatin üstüne çıkabiliyor. Biz tüm günü kapatıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Çünkü duygular çok lirik, çok coşkun yaşanıyor. Seans sonrasında kişilerin normal durumuna ofisten çıkarken dönmelerini ben tercih ediyorum. O yüzden de zaten bunu uzman birinin yapması gerekiyor. Çünkü orada insanlar gerçekten travmalara değiyorlar ve bir bakıyoruz travmalarla ortada dolaşan insanları görüyorum ben. Yaptırmışlar ama orada çakılı kalmışlar. Ne oldu şimdi böyle bana diye dolaşıyorlar. Olmaz. Seans bitiminde kapattığımızda, hipnozda da böyle, seansı kapatırken biz o kişiyi normaliteye döndürüp oradaki duyguyu blokajla kapatırız. Travmasız bir şekilde çıkması önemli. Aile diziminin bireysel seansları da 2 saat sürmekte. Onlar birebir yaptığımız seanslar. Çünkü biliyorsunuz herkes çok derindeki şeyleri terapiste anlatmak bile zor. Grup içinde anlatmayı tercih etmiyorlar. O yüzden birebir yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki teşekkür geldiniz. ederim. Hocam, Ne ayağınıza demek? sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim size. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman klinik psikolog Tuğba Kara Aydınlıoğlu idi. Kendisiyle biz hipnoterapiyi konuştuk, aile dizimini konuştuk. Oldukça keyifli, güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.